3 al 1 bedava. Bazı ürünleri ücretsiz olarak alabiliyorsunuz. Bu iki bankanın birbirleriyle anlaşması var. 3, 2, 1. Tamam. Başlıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda Polonya'da hayatınızı kolaylaştıracak en iyi uygulamalardan ve marketlerden bahsedeceğim. İster Erasmus öğrencisi olun, ister Polonya'da yaşamaya yeni başlayın. Bu bilgiler size büyük kolaylık sağlayacak. Hadi başlayalım. 1. Ulaşım. Yakdoyade. Bu uygulama ile beraber şehir içinde gitmek istediğiniz konumu yazın ve size en hızlı, en rahat şekilde nasıl gideceğinizi göstersin. Bununla beraber şehir içinde tramvaylar, otobüsler gibi ulaşım seçeneklerini kullanabilirsiniz. Aynı zamanda biletleri de bu uygulama üzerinden alabilirsiniz. Bolt, Uber, özel taksi ihtiyacı. Zaten Uber'i biliyoruz. Daha önce bizde de vardı. Bu uygulamalarla beraber taksi ihtiyacımızı giderebiliriz. Özellikle gece vakitlerinde yaptığımız yolculuklarda ya da bir yere gitmemiz gerektiğinde, eve döndüğümüz zamanlarda gerçekten çok kullanışlı olabiliyor. Kaldığınız şehire göre değişkenlik gösterebilir ama çoğu şehirde, özellikle Krakow'dan bahsediyorum, burada bile büyük şehir olmasına rağmen gece vakitlerinde 12'den sonra çoğu toplu taşıma daha az sıklıkla çalışmakta. Yarım saatte bir, bir saatte bir rotalarını gerçekleştirmekteler. O yüzden arkadaşlarınızla beraber eğer bir yere gidiyorsunuz ya da bir yerden dönüyorsunuz, bu uygulamalar size çok rahatlık sağlayacaklardır. PKP Intercity. Polonya'daki resmi tren uygulamasıdır. Bu uygulamayla beraber yapacağınız şehirler arası tren yolculuklarını, tren saatlerini ve bilet alımını gerçekleştirebilirsiniz. Eğer ben tren istemiyorum, otobüs yolculuğu yapmak istiyorum derseniz de bunun için Flixbus var. Ülke içinde ya da ülkeler arası seyahatlerinizi gerçekleştirebilirsiniz bu uygulamayla beraber. Ben Flixbus üzerinden Euro ile görüyorum ya da Flixbus üzerinden yapmak istemiyorum derseniz bunun alternatifi Kamil Koç var. Kamil Koç ve Flixbus zaten iş ortaklığı gerçekleştirdikleri için Kamil Koç üzerinden alacağınız biletle beraber yine Flixbus otobüslerine biniyorsunuz. Eğer ben kendim araç kiralayıp kendim gitmek istiyorum, ehliyetim var, sürebilirim ya da arkadaşlarımla beraber araç kiralarsam daha uygun fiyata gelecek derseniz, bunun için de araç kiralama firmaları var veyahut Panek ve Trafikcar diye iki ayrı uygulama var. En bilinen bu uygulamalarla beraber uygulama üzerinden park edilen araçları görüntüleyebiliyorsunuz, uygunluğunu görüyorsunuz. Kiralayıp saatlik, günlük, haftalık kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin kullanım vaktiniz ve ihtiyacınıza göre değişkenlik gösterebilir. Bunları aynı scooter mantığıyla bir yerden alıp sonra işiniz bittiğinde bambaşka bir yere bırakabilirsiniz. Uygulama üzerinden de işleminizi tamamlayabilirsiniz. Böyle dümdüz bilgi vermektense biraz da kendi tecrübelerinden bahsederek gitsem aslında daha iyi olacak gibi. Çünkü böyle Google ya da ChatGPT bir konuşuyormuş gibi oluyor. Kendimi bir an robot gibi hissettim. Neyse, 2. Market ve alışveriş uygulamaları. Carrefour, Biedronka, Lidl, Ocean, Kaufland gibi burada marketler bulunmakta. En uygun diyebileceğim Biedronka telefon uygulaması bulunmakta. Aynı zamanda kartlarını da temin edebilirsiniz. Birçok üründe indirim sağlayabilirsiniz. Mesela ben bunu özellikle Biedronka'da çok yapıyorum. Biedronka'nın kartına sahibim ve genellikle birçok ürününde 3 al 1 bedava, 2 al 1 öde falan gibi kampanyalar yapıyorlar. Bu kartlara sahip olduğunuz zaman bu kampanyalardan da faydalanabiliyorsunuz. Ne oluyor burada? Sanki yolu kapatmışlar. Herhalde yağmurdan, kardan kapattılar, sonra tekrar mı açtılar? Neyse biz geçelim ya, herhalde bisiklet giremez, biz geçeriz. Böyle kapatmış. Buralarda yapacağınız market alışverişinin yanı sıra mesela atıyorum züccaciye dükkanı gibi düşünecek olursak kettle'a ihtiyacınız olabilir. Benim en çok ihtiyacım olan şeydi çünkü sabahları sıcak su, çay bunlara ihtiyacım oluyordu. Kettle ya da bu minvalde tas, kova, tabak, çanak eşyalarım içinde burada 2 tane dükkan var. Bu ikisini de kontrol ederek dükkan diyorum nasıl indirgiyorsam mağazaları. Bir tanesi Action, diğeri de Pepco. Bu iki mağazadan alışverişlerimi yaptım. Uzunca zaman kullandım. Hala da birçoğunu kullanmaya devam ediyorum. Sıradakiyle devam edelim. Żabka. Her köşe başında görebiliriz. Żabka diğerlerinden bir tık daha pahalı olabilir. Zaten Żabka'ya ben bakkal diyorum. Bildiğimiz bakkal gibi ama zincir bakkal diyebiliriz. En büyük avantajı buradaki her yer pazar günleri kapalı oluyor. Pazar günleri bir tatil var. Çok güzel bir yere geldik şu an ha. Buraya Forum deniyor. Bu Londra'da dönen London Eye var ya, onun Krakow Eye versiyonu. O balonda bizim Kapadokya gibi uçuyor. Ne demiştik? Żabka'nın en büyük avantajı burada her yer pazar günleri kapalı oluyor fakat Żabka açık. Pazar günleri yapacağınız küçük alışverişler için Żabka ideal bir yer. Uygulamasıyla beraber aldığınız ürünlerde uygulamanızdan kodunuzu okuttuğunuz zaman uygulamanızda bazı puanlar birikiyor. Bu biriken puanlarla beraber sene sonuna kadar vaktiniz oluyor ve her sene bu puanlar sıfırlanıyor. Sene sonuna kadar biriktirdiğiniz bu puanlarla bazı ürünleri ücretsiz olarak alabiliyorsunuz. Böyle bir avantajı var.
Bu arada ek bir bilgi vermiş olayım. Japka'da lehçede kurbağa demek. Zaten gördüğünüz zaman anlayacaksınız. Kendisi de yeşil. Hem logosu yeşil hem dükkan yeşil. Genel olarak yeşil bir yer. Diğer uygulama. Yapacağınız internet siparişleri için Glovo, Uber Eats ve Bolt Food uygulamalarıyla beraber hem yemek sipariş edebilirsiniz hem de bazı market alışverişlerinizi oradan o uygulamalar üzerinden sipariş edebilirsiniz. 3. İnternet alışverişi ve finans uygulamaları. Buraya gelen kişilerin en büyük merak konusu nasıl para getirebilirim, nasıl bana para gönderebilirler, parayı nasıl çevirebilirim gibi sorular. Mesela TEB Bankası Türkiye'de ve BNP Paribas Bankası Polonya'da. Bu iki bankanın birbirleriyle anlaşması var. TEB Bankası'na giderek orada görüştüğünüz zaman size açıklarlar. Ben de buraya gelmeden önce bankaya gitmiştim, Polonya'ya gidiyorum, işte böyle böyle diye durumumu anlatmıştım, ne yapabilirim falan diye sorduğumda onlar bana açıklamışlardı. Buraya gelince de ben şöyle yapmıştım. İlk gün, söylemeyi unuttum. En önemli diğer şey zaten telefon hattı. Geldiğim ilk gün Orange Flex'ten telefon kartı aldım. Telefona uygulamasını indirip sim kartı taktıktan sonra her şeyi uygulama üzerinden yapabiliyoruz. Diğer yaptığım en önemli şey ise banka hesabı açmaktı. Çünkü yanımda getirdiğim parayı nakit olarak tutmak istemedim. Burada birçok arkadaşımın başına geldi. Yanlarında tuttukları paralar çalındı. İlk gün telefon kartı ve banka hesabı açma işlemleriyle uğraştım. Ya ben şanslıydım ya da gerçekten çalışanların hepsi iyi niyetli. Çünkü bana karşı çok naziklerdi ve yardımseverlerdi. Hiçbir şekilde tersleme ya da kötü davranma gibi durumlar olmadı. Gayet naziklerdi, yardımcı oldular. Diğer bir seçenek Revolut. Online bankacılık. Farklı para birimlerinde hesap açabilirsiniz çok kolay bir şekilde. Bunu ben de kullanıyorum çünkü normalde bankaya gidip Norveç kronu için hesap açmak istiyorum dediğim zaman birçok banka biz sadece dolar, euro, pound ve işte yerel para birimi için hesap açabiliyoruz diyor. İkincisi ekstra başka para birimlerinde hesap açmak istediğinde o hesap için aylık ya da yıllık bir ücret talep ediyorlar. Ama bu bahsettiğim uygulamayla beraber birçok gittiğim ülkenin para birimine hesabına açıp o para birimine paramı çevirip harcamalarımı yapıyordum. Çünkü bir kartımız var, içinde Türk lirası ve dolar var. Ve diyelim ki Norveç'e gittik. Yapacağımız harcamalar Norveç kronu. Ama kartı okuttuğumuz zaman post makinesi bize soruyor. Dolar mı kullanmak istersiniz, Norveç kronuyla mı? Hangisiyle ödersek ödeyelim her şekilde bizden bir komisyon alacak. Aradaki para birim farkında makası da ödemiş olacağız. Yani tam o ücret neyse onu ödemeyeceğiz. Onun üzerinde bir miktar ödeyeceğiz. Belki çok uçuk rakamlar değil. Ama neden ödeyelim baktığın zaman? Bu uygulamanın da böyle bir avantajı oluyor. Aynı zamanda bu uygulama üzerinden Türkiye'deki kartlarınızı da para yollayabiliyorsunuz. Ben bu şekilde yapıyordum en azından. Eğer derseniz ki daha uzun süreli kalacağım, işte tek dönem değil daha uzun süreli kalmayı planlıyorum falan. Bunun için de buradaki yerel bankalardan hesap açmak ve onlarla devam etmek sizin ilerleyen dönemlerdeki işlemlerinizde avantaj sağlayacaktır ve daha rahat edersiniz açıkçası. İnternet alışverişinde ise ilk olarak Allegro'yu söyleyebilirim. Allegro dediğimiz uygulama aslında bizde olan Hepsi Burada ve Trendyol uygulamalarının bir benzeri. Polonya versiyonu. Bir yabancılık çekeceğinizi zannetmiyorum. Diğer iki seçenek ise Temu ve Şey. Zaten son zamanlarda gündem olmuştu. Burada yapacağınız alışverişte sıkıntı çıkartacak herhangi bir kanun olmadığı için o yüzden burada yapacağınız alışverişleri teslim alabilirsiniz. 4. Dil ve eğitim uygulamaları. Yani buraya gelen kişilerin diğer videoda da söylediğim gibi tabii ki eğer Erasmus'a okulların vereceği ücretsiz lehçe kursları olacaktır. O kurslara kesinlikle katılınması gerektiğini diğer videoda söylemiştim. Bu kurslar tek başına yetmez. Bunları da bazı uygulamalarla desteklemek çok iyi olacaktır. Bu uygulamalara örnek verebileceğim herkesin ilk aklına gelen uygulamalar ise Duolingo ve Busuu. Kendinizi destekleyebilirsiniz. Kurs almasanız bile bu uygulamalarla beraber çok temel şeyleri öğrenip arkadaşlarınızla buluştuğunuz zaman şov yapabilirsiniz. Diğer bir uygulama ise Google Çeviri. Lens diye bir kısım var. Yani bu kısımla beraber kamera açılıyor. Kamera otomatik olarak gördüğü yazıları çevirebiliyor. Siz de balon yukarı çıkmış. Uçuyor. Markete gittiniz ya da bir tabela gördünüz ya da bir yerdesiniz ya da menü çevirmeniz gerekiyor. Kelimeleri, cümleleri tek tek Google Çeviri'ye yazmaktansa bu uygulamanın kamera seçeneğiyle beraber cümleleri, kelimeleri ya da işte gördüğünüz tabelayı otomatik olarak çevirmesini sağlayabilirsiniz. Bu da çok büyük avantaj sağlayacaktır. Ben hala bunu kullanıyorum ve çok memnunum açıkçası. 5. Konaklama. Kısa süreli yapacağınız konaklamalar için en çok bilinen uygulamalar Booking ve Airbnb uygulamaları. Bu iki uygulama daha çok kısa dönem kalmak için, kısa dönem konaklamalar için. Ama uzun dönem konaklamalar için iki farklı uygulama var burada. Bir tanesi OLX, diğeri de Otodom. Bu uygulamalar üzerinden evleri görüntüleyebilir, kiraları,
ve detaylı açıklamalarını okuyabilirsiniz. Şimdilik ihtiyacımız olan ilk akla gelen uygulamalar bunlar. Aklınıza takılan sorular ya da geleceğim şu konuda ne yapabilirim diyeceğiniz şeyler varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Soruları da cevaplamak isterim. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Şimdilik Krakow'dan bu kadar. Yarın görüşmek üzere.